Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yumaktan bir yelek yapacağız. İpim şöyle kartopunun Baby One 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da şöyle göstereyim. Almak isteyenler olursa. Anti peeling özellikli ipimiz. Bununla harika yakadan başlamalı robalı bir yelek başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş, misinalı şiş kullanacağım. 3,5 numara. Düğmelerimiz ve ayraçlarımız. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. İlmek sayımız bu modelde 65 ilmek olması gerekiyor. Yani yaka başlangıcımız. Robadan yapacağımız için yeleğimizi 65 ilmekle başlayacağız. Ben tırtıklı lastik yapacağım için şu anda şişime 33 ilmek alacağım. Diğer 32 ilmeği de ilmeklerimizin arasından çıkartacağım. Alttan dolayarak şöyle. Şimdi 33 ilmeğimi şişime alıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Eğer siz böyle tırtıklı lastik yapmak istemiyorsanız 65 ilmek alacaksınız şişinize. Şimdi lastiğimizin birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Aradan bakın ilmek çıkartacağım. Şöyle doladım. Şişimi alttan şöyle geçirdim. İpimi doladım. Çıkardım. Şöyle bir ilmek almış oldum buradan. Bunu örmüyorum. Böyle şişimde kalacak. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Alttan şişimi ipime doladım. Şöyle öne getirdim. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Alttan geçirdim, doladım. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şöyle aralardan ilmekleri aldık alttan. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşa lastik yapacağız. 4 diş haroşamız oluşana kadar yani 8 sıra düz öreceğim. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örerek haroşamı yapacağım. Eğer siz haroşa lastiğinizi ters örerek yapıyorsanız ters örün. Ben düz örerek yapıyorum. O yüzden 8 sıra düz öreceğim. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örerek 4 diş haroşamı tamamlayacağım. 65 ilmekle yakamızı tamamladık. Bakın şöyle 4 sıra haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4. 4 sıra haroşa yapana kadar yani 8 sıra ben düz ördüm. Ön yüzünde de arka yüzünde de. Ayraçlarla yakamın şöyle ayrım yerlerini ön, kol, arka diye belirledim. Şimdi onların sayısını vereyim hemen size. Yeleğimizde ön olarak 14 ilmek ayırdık. 6 ilmeğimiz ön pat için. Şöyle 2, 4, 6'sı ön pata. Diğer kalan 2, 4, 6, 8 ilmek de düz olarak öreceğiz ön. Kol için 10 ilmek. Arka için 17 ilmek. Diğer kol yine 10 ilmek. Ön 14 ilmek olarak ayarladım. İlmeklerimi şöyle. Şimdi bunları örmeye ve artırma yapmaya başlayacağız. Şöyle artırmalarımızı yapmaya başlayalım. Şuralarda artırma yapacağız. Onların yerlerini belirlemiş olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 6 ilmeğimiz ön pat için. İlik açacağız arkadaşlar. Sıra sonunda açacağım. Kız yeleği olduğu için sağ tarafta açacağım. Erkeklerde sol tarafta açılır ilik.
2, 4, 6. Bunu ön pat olarak kullanacağız. Geri kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Şu ayracıma son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz ördüm. Belirlediğim yere son 2 ilmeğimiz kaldı. Burada bu 2 ilmekle artırma yapacağım. Önce ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Bu 2 ilmeği. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm ilmeğimi. Burada bir artırma yapmış olduk. Şimdi ayracımı çıkartıyorum. Diğer 2 ilmekle artırmamızı yapacağız. 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Devamındaki son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Koldaki ilmeklerim bunlar. Artırma yaptıktan sonra 2, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra geldik son 2 ilmeğe. Yine bunların yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru şöyle bakması için. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Burada bir artırma yaptım. Ayracımı çıkardım. Şimdi kolların artırması tamam. Bunu da ön artırma olarak yapmıştık. Şimdi arkanın artırmasına başladık. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru ikisini bir alarak düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Devamındaki kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar şu ayracın önündeki son 2 ilmeğimizde tekrar artırma yapacağız. Roba artırmalarını bu şekilde devam ediyoruz. Bu misinalı şişler de bayağı ses yapıyor arkadaşlar. Ne kadar engellesem de masaya değiyor. Evet. Ayracın önündeki son 2 ilmeğim. Bunların önce yerlerini değiştiriyorum. Aldım. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Buradaki artırmamı da yapmış oldum. Ayracımı çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi şimdi sola doğru ördüm. İkisini bir artırma yaptım ve bir kez daha ördüm. Şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Buradaki artırmamı da yaptım. Şimdi kola geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Son 2 ilmeğime geldim. Bunların yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Sağa doğru çevirmiş oldum. Bu 2 ilmeğimin içinden bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra bir kez daha düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. 1, 2, 3. Ayracımı çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimde yine artırma işlemi yapıyorum. İkisini bir düz ördüm, bir doladım. Şişimden çıkarmadan bir kez daha bu 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Artırmalarımızı yaptık. Bakın 2 burada, 2 burada, 2, 2. Kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum ama pat kısmına gelince ilik açacağız. 2, 4, 6. 6 ilmek patım var. Burada bakın 1, 2, 2, 4, 6 ilmeğim var.
6 ilmeğin önce birincisini düz ördüm. Şu şekilde. 2 düz örelim. Evet, 2 düz ilmek ördüm. Önce ikisini ördüm. Bir doladım, artırma yaptım yani. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmek de dahil. Bakın şu şekilde tamamlamış oldum. 2, 4, 6. Şöyle. İleğimizi açtık burada. Kenar patlarım haroşa olması için düz örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Düz olması için ben 6 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 4, 6 ilmek düz ördüm. Kenar patım burada oluştu. Kalan diğer ilmeklerimi ters. Diğer baştaki pat kadar, haroşaya kadar ilmeklerimizi ters örelim. Burada düz öreceğiz. 6 ilmeğin son 6 ilmeğimizi düz öreceğiz. Haroşa yaptığımız için. Ters örerek devam ediyoruz. Evet. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bakın şu 6 ilmek haroşa kısmımız. Arka yüzünde onları düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ön patımızı düz örüyorum. 6 ilmek. 2, 4, 6. Bu kısım yine ön patı. Artırma kısmına gelene kadar, son yine 2 ilmek kalana kadar düz örelim ilmeklerimizi. İkinci artırmalarımızı da yapalım beraber. Toplamda 15 artırma yapacağız. Evet, son bak şu orta zaten belli, yuvamız burada. 2 sağındaki ilmek, 2 solundaki ilmeği kullanacağız artırma yaparken. Geldik bu 2 ilmeğe. Önce ben yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru çevirdim. Bu 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm, bir doladım, artırma yaptım, bir kez daha düz ördüm. Burada artırmamızı yapmış olduk. Diğer 2 ilmeğe geçtim. Bunda ilmekleri çevirmeden yapıyorum. Yönüm doğru zaten. İkisinden bir ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmek daha çıkardım. İkinci artırmayı da yapmış olduk burada. Bakın. Daha sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu artırma yaptığımız, bakın yuvası belli zaten şu orta. Bu 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öne aldım arkadakini. Daha sonra ikisinden bir ilmek düz örerek çıkardım. Bir artırdım. Bir kez daha düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Diğer 2 ilmeğe geçtim. Pardon, çıkarmadan yapacağım. Bu 2 ilmekten önce bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra bir kez daha 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İlmeklerimizi artırma yerlerinde artırmayı unutmayalım. İkinci artırmaları yapıyoruz. Bakın. Evet. Şu üçlüye geldim. Birincisini düz olarak ördüm. Diğer ikisinin yönlerini değiştiriyorum hemen. Daha sonra ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir artırdım. Aynı yuvadan bir kez daha ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Yanındaki artırmayı yapıyorum.
Diğer artırmaya kadar ilmeklerimizi düz örelim. Evet, geldim bu üçlüye, bir tanesini ördüm, diğer ikisini ilmeklerin yerini değiştiriyorum ve düz olarak ördüm, şişimden çıkarmıyorum, bir doladım, tekrar düz ördüm. Burada bir artırma yapmış oldum. Diğer üçlüye geçtim, ikisini aldım, düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm, 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamındaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Ön patımızı da yine aynı şekilde düz örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle iliğimiz de burada açılmış oldu. Bu iliği de 12 diş haroşa oluşunca ikinci iliği açacağız. Şu anda birinci haroşamız oluştu. 2 kez de artırmalarımızı yaptık. Bunu artırmalarımızı 15 kez tekrarlayacağız. İkisini beraber yaptık. 15'i tamamlayacağız. Bu şekilde yapalım. Yalnız şu ilik açmaya geldiğinde tekrar göstereceğim ben size. Şimdi geldik ikinci iliğin açımına. Bakın arada 2, 4, 6, 8, 10, 12 haroşamız var. 12 sıra bakın. 12 sıra haroşa gelince ikinci ilmeğimizi açalım. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Şu ön patımızdan bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek daha ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci iliğimizi de açtık burada, düğme iliğimizi. 12 haroşadan sonra üçüncüyü açacağız. 12 sıra haroşayı tamamladıktan sonra artırmalarımıza gelince şu anda ben 13. artırmamı yaptım. Evet, robamızı tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. 15 artırmamızı yaptık. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam 15 artırmayı yaptık ve robamızı tamamladık. Şimdi gelelim kol ayrımına. Kolumuzda 40 ilmek oluştu. 40 ilmeğimizi ayırarak kolumuzu şöyle kapatacağız. Hemen onun yapımına geçelim. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra ön patımızı yapalım. 6 ilmek zaten ön patımız vardı burada. Ön patı ördükten sonra şöyle tamamladım. Diğer düz ilmeklerimizi örelim. Şöyle şişimi kaydırayım. Evet. Öndeki ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimi şu kola gelene kadar düz örüyorum.
öndeki bütün ilmeklerimi düz örerek geldim. Bakın tam şu artırma noktasına geldik. Bundan sonrasını kol için haroşa lastik yapacağım. Haroşa lastiğimi ben düz ördüğüm için düz örerek devam ediyorum. Bu 40 ilmeği de düz öreceğiz. Ondan sonra tekrar arka yüzüne dönüp yine düz örerek devam edeceğiz. Bu 40 ilmeği. Kolumuzun haroşasını yapıp daha sonra bedende devam edeceğiz. Diğer kola geçince aynı işlemleri tekrarlayacağız. Ben sadece bir kolu göstereceğim size. Ondan sonrası zaten aynısını siz diğer kolda da yaparsınız. Evet, geldim artırma yerine. Oradaki ilmeklerimi de düz ördüm. Bakın tam ortadayım. Şöyle tamamladık ilmeklerimizi. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada 3 diş veya 4 diş bakalım şeyine göre haroşamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi, bu son ilmeğimi kenar ilmek yapıyorum. Şu şekilde aldım. Bütün ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Bakın bir sıra haroşamız oluştu. Devam edelim böyle. Haroşalarınızı daha önce de dediğim gibi ben düz örerek yapıyorum. Eğer siz ters örerek yapıyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani düz örmek zorunda değilsiniz. Eliniz nasıl alışıksa o şekilde devam edersiniz. Eliniz çok sıkıysa bir numara veya yarım numara şişte kalın kullanabilirsiniz eliniz sıkıysa. Yani ipin üzerinde önerilen şiş numarasından biraz kalın yapabilirsiniz. Evet, geldik yine bakın tam ortaya. Burada tekrar çevirdim örgümü ön yüzüne. Şu şekilde ilmeği, son ilmeğimi kenar ilmek olarak aldım ve yine düz örerek devam ediyorum. Evet. Haroşalarımızı devam edelim. Şu kolda 3 diş haroşa oluşana kadar arka yüzünde, ön yüzünde düz örelim ve gelelim. Yani düz örenler düz, ters örenler de ters örecek tabii ki haroşalarını. Evet, 3 diş haroşamızı tamamladık. Bakın şöyle tamamladık. Şimdi kolumuzu keseceğiz. Yani lastiğimizi. Tığla keseceğim. Şöyle minik minik pıtırcıklar yapacağım. Yakaya uyum sağlasın diye. Şu şekilde aldım ilmeğimi, son ilmeğimi tığıma aldım. Devamındaki ilmeğimi ördüm ve tığımdan geçirdim şu şekilde. 1 2 ilmek, pardon, 2 zincir çektim. Şurayla şu kanadı aldım şöyle. Şöyle bir sık iğne yaptım burada. Devamında yine
ilmeğimi ördüm, içinden geçirdim. Bir ilmek daha şöyle tığımla ördüm, içinden geçirdim. Yine 2 zincir çektim. Şununla bakın şu zincirin kanadıyla ilmeğimin bir kanadını aldım. Burada bir sık iğne yaptım. Devamında yine 2 ilmek şöyle kesiyorum. 2 zincir, zincirin bir kanadı, alttaki bakın pardon sık iğnenin bir kanadıyla alttaki ilmeğin bir kanadını aldım. Şöyle tekrar sık iğne yaptım. Çok sıkı yapmayalım burayı. Kasmasın. Çok geniş de olmasın. Şöyle normal ölçüde yaparak devam edelim. İki zincir çektim ve iki taraftan da alarak sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar, yani şu haroşanın bitimine kadar böyle kesme işlemimizi yapalım. Daha sonra kolu birleştirme işlemi yapacağız yine tığla. Kesme işlemini yaptık, bitirdik. Bakın şöyle pıtırcıklarımızı yaparak bitirdik. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz. Tığla birleştireceğiz. Ayrıyeten dikmemize gerek yok. Örgümüzün ön yüzü kendimize bakacak. Bakın şöyle ön yüzündeyiz. Ön yüzü işte kalacak şekilde şöyle katlayalım kolumuzu. Bu şekilde katladık. İlmeğimizi tığımıza aldık. Şöyle. Buradan da bir ilmek alarak şöyle birleştireyim önce. Pıtırcığın altından şöyle bir ilmek alarak diğer taraftan da aynı işlemi yapıyorum. Şuradan sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Sıkı yapalım şöyle, çok geniş olmasın. Bir alttan şöyle daha yakınlaştırayım. Bir de karşı taraftan aldım, yine sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde birkaç kez yapalım böyle. Tamamen dikmiş olacağız burada. Şunu da alayım şöyle. Evet, bir de alttan yapayım şöyle, açıklık kalmasın burada. Hepsini aldım. Tığımdan geçirdim. Şu ilmeğimizi de tekrar arka tarafa takıyoruz. Arka bedene taktık. Bakın şöyle dikmiş olduk. Kolumuzu birleştirmiş olduk burada. Şimdi arka bedenden örmeye devam edeceğiz. Daha sonra gelip bu kolu aynı şekilde yapacağız. Aynı şekilde bu işlemi de bu kolda yaptıktan sonra ön yüzünü düz olarak tamamlayacağız. Arka yüzüne geçip arka yüzünden de yine düz örerek 3 sıra haroşa yapacağız bedende. Onları göstermeme gerek yok herhalde. Düz örerek yapıyorum ben. Siz de dediğim gibi ters örüyorsanız ters örerek yapacaksınız. Şu şekilde örmeye devam ediyorum. Arkayı ördükten sonra geleceğiz diğer kola. O kolda da aynı işlemi yapacaksınız. Daha sonra bedende 3 diş haroşa oluşunca gelelim model kuralım. Evet, kol kesimlerimizi tamamladık. Bakın diğer kolu da yaptım.
Aynı şekilde şunu da gösterdiğim gibi bunu da yaptım. Daha sonra da 3 sıra haroşamızı tamamladık. Şöyle 3 sıra haroşadan sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modeli kuracağız. Ön patımızı, haroşalarımızı yani daha doğrusu düz örüyorum. 6 ilmek düz ördüm. Diğer kısma gelince model olarak da buzlu cam yapacağız arkadaşlar. Bilenleriniz vardır içinizde. Gayet kolay ve güzel bir model. Bebek örgülerine de çok yakışıyor. 6 ilmekten sonra birinci ilmeğimi yani şu kenar lastiğinden sonra birinci ilmeğimizi düz örelim. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve çabuk ilerleyen güzel bir model. Bir düz bir ters. Şöyle şaşırmadan yapalım arkadaşlar. Arada kontrol edelim. Ters. Şimdi sıra düzde. Evet. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Düzden başlayacak, unutmayalım. 6 ilmekten sonraki ilk ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Şöyle düzde kaldım, tersle devam ediyorum. Eğer bu robanın altına başka model de koyabilirsiniz. Yani bu modelden yapmak istemiyorsanız başka modelde koyabilirsiniz. İlmek sayınız eksik gelirse koltuk altından birer ikişer ilmek artırarak modelinizin ilmek sayısını tamamlayabilirsiniz. Yani bu modelden yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle çıtı pıtı güzel modelleri bebek yeleklerine yakıştırıyorum. Şöyle ağır modeller gitmez bebek yeleklerine. Onun için şöyle basit modeller daha uyum sağlıyor. Evet, bir sırasını hemen beraber yapalım. Neyse, ben bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, ön patımıza geldik. Bunu düz örüyoruz. Bu 6 ilmeği düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. 6 ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm, sıramı tamamladım. Arka yüzüne geçiyorum hemen. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Daha sonra yine 6 ilmek düz. Bu ilik açmayı da unutmayalım arkadaşlar. 12 sıra haroşamız oluştuktan sonra 3. iliğimizi açacağız. Şöyle göstereyim. Daha 2, 4, 6, 7. haroşayı yaptım burada. 6 ilmekten sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz. Ön yüzünde düz ilmekten başlayıp yani bir düz bir ters yapacağız. Ama düz ilmekten başlayacağız. Onu unutmayalım. 6 kenar patını ördükten sonra ki ilmeğimizi yani 7. ilmeğimizi düz öreceğiz. Daha sonrakini ters. Modelimizi böyle devam edeceğiz. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Modeli ikinci kez de beraber kuralım. Modelin ön yüzündeyiz yine. Ön yüzünde yapacağımız işlem şöyle arkadaşlar. Şu kenar ilmeklerimizi yani ön patımızdaki haroşalarımızı 6 ilmek düz ördüm. 5 6 ilmek düz örelim bunu. Daha sonra 6 ilmekten sonra gelen ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Birinci ilmeğimizi yani kenar patından sonraki birinci ilmeğimizi düz, ikinciyi ters. Bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Düz ilmekle başlıyoruz. Ondan sonraki ilmek ters, bir düz, bir ters. Şaşırmamak için arada şöyle bir kontrol edin. 2 düz veya 2 ters yapmış olabiliyoruz arada. Şöyle dönüp bir bakarsanız garanti olur. Ön yüzünde yaptığımız işlemimiz bu arkadaşlar. Model gayet güzel ve basit bir model. Arka yüzünde de sadece düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz arka yüzünde. Ön yüzünde tekrarlıyorum arkadaşlar. Kenar pattan sonra yani 6 ilmekten sonra düz ilmekle başlıyoruz. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek ön yüzünü tamamlıyoruz. Kenar pata kadar, sıra sonundaki kenar pata kadar. Burada geldiğimizde yine 6 ilmeğimizi sadece düz olarak örüyoruz burada. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi düz örelim. Modelimiz böyle devam edecek. Gelelim şu üçüncü ilik açmaya kadar ben yapıp geliyorum. Evet, üçüncü ilmeğimizi kurmaya geldi tam sıramız. 12 haroşamızı tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 diş haroşa oluştu. Şimdi üçüncü ileğimizi açacağız. Bir ters ilmeğimiz bakın şu arada olacak. Şu pıtırcık pıtırcık duranlarda da ön yüzünde düz örüyoruz. Bir ters, bir düz ön yüzünde devam ediyoruz. Arka yüzünde de modelimiz sadece düz örülüyor. Bir ters, bir düz. Geldik şu 6 ilmeğe. Şöyle. 1 2 ilmek
düz ördüm. Bu 6 ilmeğin 2 tanesini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Yani tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü iliğimizi de açtık. Şimdi arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın şu artırma yaptığım ilmeği de düz. Kenar patımı tamamladım. 6 ilmekle kenar patımı tamamladım. Diğer ilmeklerimin hepsini de düz örerek devam ediyorum modelli olan kısmında. Yine arka yüzünde düz örüyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde yeleğimizi uzatalım şöyle boyunu. Belirli sayıya gelince yine görüşürüz. Yeleğimizin boyu bu kadar yeterli. Bakın şöyle göstereyim. Dördüncü iliğimi açtım ben. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilikten sonra da 2, 4, 5 ilmek haroşa ördüm. Şimdi alt lastiğimizi yani haroşalarımızı öreceğiz. 4 sıra yani 4 diş haroşa oluşana kadar alttaki lastiğimizi de tamamlayıp daha sonra yeleğimizin bitmiş haliyle gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdik. Bakın şöyle gayet güzel. Şöyle pıtır pıtır da oldu modeli. Ben şu alt lastiğine 4 diş haroşa demiştim. Ben 5 sıra yapmış oldum. 4 ince geldi. Bunu 5'e tamamladım. Şöyle 5 sırayı tamamladıktan sonra kestim. Hemen yeleğimin ölçülerini de vereyim. Şöyle arka yüzünü göstereyim. Arka yüzden de şöyle. Yeleğimiz 0-6 ay için gayet uygun bu ölçü. Yeleğin şöyle göstereyim. 22 santim, bakın koltuk altından şu eni 22 santim. Boydan da yakadan ölçersek tam yakanın 28 santim aşağıya kadar. Koltuk altından da şöyle aşağıya doğru tam haroşadan başlıyorum. Şöyle 17 santim. Yeleğimizin ölçüleri bu. Yelek gayet güzel. Şöyle sık dokusu olan tam bir yumak gitti arkadaşlar buna. Elinizde bir yumağınız varsa bu ölçülerde tam yapabilirsiniz. Ama büyük yapmak istiyorsanız ikinci yumağınızı da almanız gerekiyor ve ölçüleri artıracaksınız. Yeleğimizin içi de şöyle göstereyim. Evet. Büyük yapacaksınız. Yakadan artırabilirsiniz. Bir de şu artırma. Biz 15 sıra artırmıştık. Bunu 17-18 sıraya çıkartabilirsiniz. Büyük yapacaksanız. Ama bu tam bir yumaktan çıkan bir yelek. Ölçülerini de verdim. Yeleğimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle yapımı da oldukça kolaydı. Tırtıklı yaka yapmıştık. Kol kesimini tığla yaptık. Şöyle pıtırcıklar yaptık. Aşağıyı da aynı şekilde yapabilirdik ama ben yine düz kesmek istedim. Şöyle sade dursun dedim etek kısmı. Evet. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.